Herkese merhaba. Bu uzun ve çileli geçen uzun karantina günlerinde eminim ki hepimiz evde ne varsa onlarla bir şey yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün sizlerle çok sevdiğim bademin başrol oynadığı harika bir keşkül tarifini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunun için malzemelerimiz çok basit. Hemen hemen hepimizin evinde olabilecek malzemeler. 1 litre süt, 1 yumurta sarısı, 1 toz bardağı şeker, 2 yemek kaşığı da ben buğday nişastası kullanıyorum. İsterseniz evde mısır nişastası varsa mısır nişastası da olur. Bunun içine vanilya koyanlar da var. Fakat ben vanilya kullanmak istemiyorum. Vanilya biraz daha o güzel badem kokusunu ve aromasını arka plan etiyor. İsterseniz bir pakette vanilya kullanabilirsiniz. Toz badem evde bulmak evet zor ama bunu yapması çok kolay. Evde günlük olarak 3-5 tane yediğim bademlerim var her zaman. Bunların kabuklarını soymak için yaklaşık bir su bardağı kadar bana toz badem lazım. Bunları yarım saat kadar sıcak suda beklettim, ılık suda. Ardından çıkarıp kolayca bu şekilde elimle hemencik soydum. İsterseniz de fazla uzatmayayım. Hızlıca önce bademlerimizi blenderdan geçirip hazırlayıp ardından tarifimizi ve tatlımızı yapıp birlikte soğumaya bırakalım. En zor kısmı da orası, beklemek. Hadi başlayalım. Blenderımızı getirelim. Bir su bardağı soyulmuş bademlerimi blenderıma ekliyorum. Toz badem yapmak için. Çünkü evde toz badem bulmak zor. Hemen hemen hiçbirimizin evinde hazır toz badem bulunmuyor ama bunun bu şekilde kolay bir çözümü var ve çok da pratik. Ve işte toz bademlerimiz tarifimiz için artık hazır. Enfes kokuyor. Ve şimdi ocağa tenceremi koyuyorum. Ocağımızın altını yakalım. İlk olarak 1 litre sütümü ekliyorum. Bir bardak toz şekerimi ekleyip karıştırıyorum birazcık. 1 su bardağı hazırladığımız toz bademleri ekliyorum. Toz bademi de ekledim keşkül tatlıma. Şöyle birazcık daha karıştırıyorum. Süt hafif ılımaya başladı. Hemen bu aşamada yumurta sarısını ekliyorum süt ısınmadan kesilmemesi veya pişmemesi için. Keşkül tatlısı harika bir bence Ramazan tatlısı aynı zamanda. Ve çok besleyici. İsterseniz şeker oranını biraz daha düşürerek veya arttırarak damak tadınıza göre daha zevkli hale getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumurta sarısı da tamamen kayboldu. Artık içine nişastamı ekleyebilirim. Bütün bu malzemelerin katı hale gelmesini ve bir arada kalmasını sağlayacak olan buğday nişastası. Şimdi nişastamızı ekleyelim. Nişastayı bu şekilde direkt koymuyoruz. Koyamayız. Öncelikle soğuk suyla açmamız gerekiyor. Bunun için nişastamızın içine 3 yemek kaşığı aynı kaşıkla soğuk su ekliyorum. Ve şu şekilde nişastamızı açıyorum. Buna göre de gerçekten bademden dolayı çok sağlıklı ve besleyici bir tatlı. Muhallebiden çok daha lezzetli ve besleyici. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim ve bu kadar da kolay. Gördüğünüz gibi soğuk suyla nişastamın tamamı açıldı. Şöyle karıştırarak nişastamı da eklemiş oldum. Artık şu aşamadan sonra yapacağımız tek şey dibini tutmaması için tatlımızı, keşkülümüzü bu şekilde karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika kıvam alana kadar pişirmek. Başka hiçbir zorluğu yok. Nişastamı ekledikten sonra saate bakayım. Tam 13 dakika geçti. Ve gördüğünüz gibi artık keşkülümüz hafif hafif kıvam almaya başladı. Altında tamamen kıstım. Az önce şunu söylemeyi unuttum. Silme değil, tepeleme 2 yemek kaşığı buğday nişastası kullanıyorum. Benim gibi böyle geniş yüzeyi olan bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Hem ısı her yere daha fazla yayılıyor hem de sıvının yüzeyini genişlettiğimiz için buharlaşma daha hızlı oluyor. Ve dolayısıyla da tatlımız daha hızlı kıvam alıp daha hızlı pişiyor, daha güzel oluyor. Süslemek için biraz içinde ne olduğunu göstermek ve bunun keşkül olduğunu bilinmesi için bademleri havanda kırıp üstünü süslemek için kullanacağım.
Evet, üstünü süslemek için bademlerim de hazır. Bunları kenara alıyorum. Saate baktığımda yaklaşık 20 dakikadır, 25 dakikadır orta ve kısık ateşte nişastamı ekledikten sonra keşkülümü pişirmiş oldum. Şimdi bunun altını kapatıp servis kaselerimi alabilirim. Soğuması için keşkülümü kaselere alıyorum. Üzerlerini süslemek için kırdığım bademleri ekliyorum. Bunların oda sıcaklığına gelmesi için dışarıda bekletiyorum. Ardından da 1-2 saat buzdolabında bekleteceğim. İyice soğuyup kıvam almaları için. Bu arada videomu beğenip altına yorum yapmayı unutmayın lütfen. Planet Dünya Yemek kanalım için sizlerden videolarımı paylaşarak, beğenerek, yorumlar yaparak, abone olarak, organik olarak büyüyebilmesi için desteğinizi her zaman bekliyor olacağım. Ve sonunda 2-3 saatlik beklemenin ardından keşkülüm hazır. Şöyle göstereyim. Bakın ne kadar güzel tuttu. Tamamen kıvamı harika. Sütlü tatlılar içinde bence bademle birlikte bir muhallebiden çok çok daha fazla sevdiğim ve besin değeri yüksek bademli muhallebi de diyebileceğimiz Osmanlı tarifi keşkülüm hazır. Tadına bakalım. Enfes görünüyor. Ve harika kokuyor. Şöyle. Bakın ne kadar güzel tutmuş. Bunu siz de göreceksiniz. Enfes. Eğer benim gibi bademe hastaysanız bu tatlıya da hasta olacağınıza şimdiden garanti veriyorum. Tarifim ve videomu beğenip altına denedikten sonra yorumlar yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Kanalıma abone olup videolarımı paylaşıp kanalımın organik olarak büyümesine de destek olmanızı isterim. Abone ol butonunun yanındaki o bildirimler çanını da işaretleyerek yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. De kaldığımız bu günlerde kesinlikle kanalımın da mottosu olan daha çok yiyebilmek ve sağlıklı olmak için spor yapın, evde spor yapmayı bırakmayın. Başka bir videomda Planet Dünya Yemek kanalımda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.